Merhaba, videoya başlamadan önce sizlere son zamanlarda keşfettiğim ve izlemekten büyük keyif aldığım Kronik Tarih kanalından bahsetmek istiyorum. Kanal henüz yeni olmasına rağmen oldukça çarpıcı ve etkileyici içeriklere sahip. En iyi yanıysa tarihi olayları harika görseller kullanarak akıcı bir dille anlatıyor olması. 20 yaşına gelenler 10 yıl boyunca devam edecek Hebontes aşamasına geçer ve 15 kişiden oluşan bölüklere katılarak tam zamanlı bir Sparta askeri olurlardı. Böylece antik dünyanın en muazzam savaş makinasının dişlilerinden biri haline gelir. Ben Kronik Tarih kanalını oldukça beğendim. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Açıklama kısmına kanalın linkini bırakıyorum. Ziyaret edip abone olmayı unutmayın. Ayrıca yukarıdan i butonundan da kanala ulaşabilirsiniz. Selamlar sevgili hanedanlar tarihi izleyicileri. Önceki Yuan hanedanı bölümlerinde Kubilay, Çin'i tamamen işgal etmiş, Japonya üzerine seferler düzenlemiş, lakin Çin'i tamamen işgal etmede başarılı olsa da Japonya seferlerinde başarıyı yakalayamamıştı. Bu olumsuz neticeler karşısında Kubilay yönünü Vietnam bölgesine çevirmişti. Güneydoğu Asya seferleri. Güneydoğu Asya'da yer alan Çin'de-Hindi Yarımadası'nda 4 devlet bulunmaktaydı. Bugünkü Vietnam'ın kuzeyini kapsayan bölgede Annam Devleti, Vietnam'dan Koşin'e kadar yer alan bölgede Champa Krallığı, Kamboçya'da Khmer Krallığı ve Birmanya İmparatorluğu yer almaktadır. Kubilay bu bölgeleri ele geçirmeyi çok istiyordu. 1257'den itibaren Moğollar Annam ile mücadelelerde bulunmuş ve himayeleri altına girmeleri için büyük baskı politikası izlemişti. Bu baskılar sonucu Annam hakimiyet altına alındı. Ancak burada tam hakimiyet söz konusu değildi. 1280 yılında Kubilay Champa'ya yöneldi. Champa mihracısine elçiler göndererek hakimiyeti altına girmesini istedi. Champa mihracısı savaş riskine girmeyerek Kubilay'ın hakimiyeti altına girmeyi kabul etti. Halk mihracının bu kararına büyük tepkiler gösterdi ve akabinde 1281 yılında isyan patlak verdi. Bu isyana karşı vasalını korumak isteyen Kubilay, Champa başkenti olan Vida'ya küçük bir filo yolladı ve ülkeyi kontrol altına almaya çalıştı. Burada beklemediği bir direnişle karşılaşan Kubilay, Japonya'daki felaketin benzerinin yaşamamak amacıyla ordusunu geri çekti. ...1285 yılında Kubilay, Annam'da önemli kuvvetlerinin başında bulunan oğlu Togan Timur'u ve Çinli komutan Sodu'yu Champa'ya yapılacak sefer için görevlendirdi. Togan Timur, Champa'ya yapılacak seferde Annamlıların işbirliği yapacağını düşünmüştü. Ancak daha Champa'ya varmadan kendisini bir anda Annamlılar ile savaş halinde buldu. Annam orduları vurkaç taktiğiyle Moğol ordularını yıpratarak inlerine çektiler. Bu taktik sayesinde Moğol ordusu oldukça ağır erzak ve insan kaybı verdi. ...1285 yılında Togan Timur bu ağır kayıplar sebebiyle ordularını çekme kararı aldı. Yuan ordularını yöneten diğer bir komutan Sodu, Togan'dan haber alamadığı için ilerleyişine devam ediyordu. Togan'ın geri çekilmesiyle geri kalan ordu da Sodo'nun bulunduğu bölgeye aktarıldı ve Sodu kendisini kıstırılmış halde savunurken buldu.
Annam orduları Sado'yu mağlup etti ve Sado yakalanıp öldürüldü. Böylece Yuan orduları ağır bir yenilgiye daha uğradı. Bu başarısızlığın üzerine Kubilay oğlu Togan Timur'u büyük bir orduyla tekrar Annam üzerine ceza seferine gönderdi. Annam başkentine varan Togan, Annam başkentini ele geçirdi. Fakat Annam imparatorun kaçmış olması sebebiyle seferi tamamlayamadı. Bir süre bölgeyi elinde bulunduran Togan, sıcak ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ordusunu geri çekti. Bu başarısızlığı haber alan Kubilay, oğlunu geri çağırdı. Bu seferlerin sonu gelmeyeceğini anlayan Annam İmparatoru Moğollara boyun eğdi ve haraç göndermeyi kabul etti. Champa hükümdarı da benzer şekilde haraç göndererek teslimiyetini sundu. Kubilay bu teslimiyetleri kabul etti ve bir daha bu bölgelere sefer düzenlemedi. Kubilay 1289'da Annam ve Champa'ya göre daha güçlü bir yapıya sahip olan Java hükümdarı Kertanagara'ya karşı 1289 yılında boyunduruğu altına girmesi için elçi heyeti yolladı. Bu hareketi kendini beğenmişlik olarak algılayan Java hükümdarı elçinin yüzünü damgalattı. Bu olay Kubilay'ın Java üzerine sefer düzenlemesine zemin hazırladı. Kubilay 1293 başlarında Moğol komutanı Şıbi komutasındaki birlikleri savaş için sefere gönderdi. Aynı yıl içerisinde Java'ya ulaşan birlikler savaş için harekete geçtiler. Moğolların bölgeye geldiğini haber alan Java hükümdarı Kertanagara, düşmanın çıkartma yapacağını öngördüğü Champa ve Malay Yarımadası'na birliklerini yollamıştı. Aynı yıl içerisinde Java'da bulunan Kediri devletinin başında bulunan Jayakatwang Kertanagara'ya karşı ayaklandı ve onu öldürdü. Böylece Java'da Kertanagara'nın yerine devletin başına damadı Vijaya geçti. Vijaya Moğolların isyancı Jayakatwang'ı öldürmesi ve isyanı bitirmesi koşuluyla egemenliği altına girmeyi kabul etti. Yuan donanması bir hafta içerisinde Kedire bölgesine hareket ederek savaşçısını öldürmesiyle isyan bastırıldı ve Jayakatwang idam edildi. Vijaja, Yuan ordusuna kendisini Madjapahit kentine kadar eşlik edecek 200 silahsız adam talep etti. Bundan kuşkulanmayıp onaylayan Yuan güçleri hain bir pusunun ortasına düştü. Moğol güçlerin etrafını sararak onları imha ettiler. Bu pusudan Yuan orduları komutanı Şibi zor kurtuldu. Aralarında anlaşamayan Yuan komutanları daha sonra Çin'e yelken açtılar. Moğol komutanlarının ihtiyatsızlığı pahalıya mal olmuştu ve sefer başarısızlıkla sonuçlandı. Böylece Çin-Hindi bölgesine yapılan sefer bir neticede başarılı olmuşken Endonezya bölgesine yapılan seferler büyük bir hezimetle sonuçlanmıştı. Bu da bize Moğol devletinin doğal sınırlara ulaştığının göstergesidir. Kubilay Karası Çabi, onun kararlarında etkili olmuş ve özellikle Kubilay'ın Çin'i yönetmesini kolaylaştırmıştı. 1281 yılında Çabi'nin ölmesi Kubilay'ı çok etkilemiş ve yalnız kalmasına sebep olmuştu. Çabi'nin ölümünden sonra Kubilay, Çabi'nin akrabası olan Nabi ile evlenmişti. Kaynaklarda Nabi hakkında pek bilgi yer almamaktadır. 1285 yılında Kubilay'ın veliaht olarak yetiştirdiği Çabi'den olan oğlu Çinçin'in ölümü Han açısından oldukça yıkıcı olmuştu. Çinçin, dönemin en önemli kişilerinden Çin tarihi ile Budacılık öğrenmiş ve hükümdar olmaya hazır hale gelmişti. Moğol prensinin 40'lı yaşlarında ölmesi sarayda hüzünlü hava oluşmasına neden olmuştu. Daha sonraki süreçte Çinçin'in oğlu Temur halef ilan edilecek ve 1294 yılında Kubilay'dan sonra Yuan İmparatoru olacaktı. Kubilay'ın kişisel kaderi ve iç dış siyasetteki başarısızlıkları ona ağır geldi. Bu sebepten kendini daha çok içmeye ve yemeye verdi. Kubilay'ın bu tavrı saraya da yansıdı ve sarayda şölenlerin sayısında artış meydana geldi. Şölenlerin gösterişli olması Moğolların aşırılıktan ve çok yemelerinden çekinmemelerinden kaynaklıydı.
Moğol hanları aynı zamanda geleneklerine bağlı olarak çok içki içerlerdi. Kubilay da 1280'li yıllardan sonra bu geleneğe katılmıştı. Büyük miktarda tükettiği kımız ve şarap onun siyasi krizlerle başa çıkmasını zorlaştırır duruma getirdi. Kubilay'ın bu yeme içme alışkanlığı onun için sağlık problemlerine neden oldu. Yaşamının son 10 yılında özellikle büyük sağlık problemleriyle boğuştu. 1280'lerin sonunda aşırı bir şişmanlığa ulaştı. Bu şişmanlık sonucu gut hastalığına ve başka hastalıklara yakalandı. 1294 yılının başlarında yaşlılık ve onun getirdiği yorgunluk Ulu Han üzerinde iyice etkisini göstermeye başlamıştı. Çin kaynakları özellikle onun bu zamanlarda aşırı derece bunalımlı ve cansız olduğunu anlatır. Onu saraya neşelendirmek için gelen en sevdiği komutanlarından olan bayanı bile görmek istememişti. Kubilay iyice bitkin düştü ve 18 Şubat 1294 yılında sarayının Zıtan odasında hayata gözlerini yumdu. Ulu Han'ın ölümünden birkaç gün sonra bir merasim kervanı düzenlenerek gömüleceği Kentey dağlarına doğru yola çıktı. Gömüldüğü kesin yer tam belirtilmemiş ve günümüzde hala bulunamamıştır. Kubilay'ın ölümünden sonra düzenlenen kurultayda torunu Temur Ulu Han seçilmiştir. Temur Han seçildikten sonra güç kavgaları tekrar meydana çıktı. Bu sırada Çinliler otorite zayıflığından faydalanarak kendilerine imparator seçme hazırlıklarına daha girişmişlerdi. Siyasi çekişmeler Moğol hanedanlığının peşini bırakmadı. Örneğin 1328-1329 yılında Kubilay'ın torunları olan Koşula ve Temur taht için kapıştılar. Bu kapışmalar Arık-Buka ile Kubilay arasındaki çatışmaya çok benziyordu. Koşula göçer Moğolların çıkarlarını savunurken Temur Çinlileşmiş ve Konfüçyüslü kardeşlerini temsil ediyordu. Bu hanedan çekişmeleri Yuan devletini zayıflattı ve 1368'de Yuan devletinin yıkılmasına önemli nedenlerden biri olmuştu. Dolayısıyla Kubilay'ın hanedanı 75 yıldan daha kısa sürmüş oluyordu. Sonuç olarak Güneydoğu Asya'dan Moğol bölgesine kadar uzanan büyük bir imparatorluk kuran Kubilay, Moğol dünyasının en önemli isimlerinden biri olarak tarihe geçti. Göçer toplum yapısını benimsemiş olan Moğollardan ayrı olarak kurduğu Yuan hanedanı ile birlikte aldığı radikal kararla ele geçirmiş olduğu Çin'e yerleşti. Bu olay göçer Moğollar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Kubilay, Çin halkının sempatisini kazanmak için Çin hanedanlığına benzer yönetim kurmuş, Çinlerin Konfüçyüsçü törenlerini yeniden getirmişti. Ancak 1270'li yıllardan sonra düzenlemiş olduğu seferler başarısızlıkla sonuçlanması ülkeyi mali açıdan zorladı. Bu durum Çinlilerden aldığı desteğin çoğunu kaybetmesine neden oldu. Ulu Kağan, hakimiyeti altında bulunan geniş imparatorluğu sömürmeye değil, yönetmeye çalıştı. Göçer kökenli atalarından farklı olarak tebaasını o dönemde pek görülmeyen titizlikle korumaya ve kalkındırmaya çalıştı. Uyguladığı mali siyasetle kültürü ve ticareti destekleyerek ve farklı dinlere karşı hoşgörülü davranarak Moğol egemenliğine bağlı kalmalarını sağladı. Ancak pek çok iyi hükümdar gibi imparatorluğu onun ölümünden sonra uzun yaşamadı. Kendi yaşarken bile devletin güçsüzlükleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Felaketle biten dış seferler, kişisel problemleri, artan para talepleri onun büyük ülküsünün altına oydu. Dedesi Cengiz Han'ın hayalini kurduğu dünya imparatorluğunu kuramasa da elde etmiş olduğu başarılarla 13. yüzyılda da isminden oldukça bahsettiren bir lider olarak tarihe geçti. Böylece Yuan hanedanlığında Kubilay Han dönemini bitirmiş bulunmaktayız. Hanedanlar tarihiyle kalın. Hoşça kalın.